Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bugünkü kısa videoda sizlere bronşiyektezi hakkında bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Bronşiyektezi ne demektir? Risk faktörleri neler? Nasıl süreçler bekliyor bronşiyektezi hastalarını? Bununla ilgili konuşacağız. Bronşiyektezi, bronş ve ektazi kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Bronş hava yolları demek. Ektazi de tıbbi olarak bir dokunun genişlemesi demek, öyle söyleyelim. Hava yollarının kalıcı genişlemesine bronşiyektezi deniyor. Hava yollarımız nedir? Nefes borumuzdan başlıyor. Sağ ve sol akciğere giden ana bronşlar ve gittikçe ta uçlara kadar giden ince bronşlar, bronşiyollerden oluşuyor. Bu hava yollarının görevi ne? Hava yolları havanın girişi ve çıkışını sağlayan yapılar bunlar. Bu bronşiyollerin en sonunda alveol dediğimiz yapılar var. Burada temiz havadaki oksijen alveoller içerisindeki kan hücrelerindeki karbondioksitle yer değiştirerek böylece solunmamızı sağlıyor. Şimdi efendim bu hava yollarının iç yüzeyini döşeyen siliyer epitel dediğimiz ince çıkıntıları olan, tüysü çıkıntıları olan ve en uçtan yukarıya doğru hareket eden, yani en uçtaki yabancı cisimleri diyelim, mikropları ya da sıvıları ağzımızdan atmamızı sağlayan, yukarı doğru hareket eden bir sistem bu. Bronşiyektezi meydana geldiği zaman bronşların ve ana bronşlardan en bronşiyollere kadar buraların duvarlarında harabiyet meydana geliyor. Bunun risk faktörleri neler? Yani kimlerde oluyor? Buna neler zemin hazırlıyor? En temel risk faktörü enfeksiyonlar. Yani bir şekilde akciğerlerde bir yapısal bozukluk ya da bir tıkanıklık oluyor. Bu tıkanıklık hava yolunda hava hapslerine ve bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Bunun ardından da hava yolunda enflamasyon adını verdiğimiz iltihap meydana geliyor. Bu iltihap illa böyle bildiğimiz pnömoni gibi, zatürre gibi iltihaplı bir apsisya formunda değil, vücudun bu yabancı cisimlerle ve mikroplarla verdiği savaş sonucunda ürettiği bir takım bunları öldürmeye yönelik ürettiği kimyasal maddeler var. Bunların sonucunda hava yollarının duvarlarına da zararlanma meydana geliyor ve elastikiyetini kaybediyor ve kalıcı genişlemeler oluyor. Hava yollarında düzenli olarak bizim mukus adını verdiğimiz bir sekresyon, yani bir salgılama söz konusu. Bu hava yollarını nemli tutuyor, kurumasını engelliyor. Havanın akışkanlığını kolaylaştırıyor ve iç yüzeyi döşeyerek iç yüzeyin de dışarıdan geldiğimiz havanın ısısı, yabancı cisimlerin varlığı yokluğu gibi, hani toz partikülleri olabilir, sigara içenlerde katran, zift olabilir. Bunların direkt olarak hücrelere temasını da engelliyor miktarda. Bronşiyektezi dediğimiz hastalığın temel patolojisinde, temel sorun bir şekilde mukus sekresyonunun, yani bu salgı üretiminin artması ve bakterilerin çoğalacak ortam bulması söz konusu. Bunu en çok zemin hazırlayan şey tabii ki sigara içmek. Sigara içmek öncelikle bu siliyer epitel dediğimiz hücrelerin çok katlı epitele dönüşmesi sebep oluyor. Yani aslında o hücreler artık fonksiyonlarını göremez hale geliyorlar. Sigara dumanının kendisi zaten atılma ihtiyacı hissettiren bir şey ve sigara içenlerde en çok sıkıntı zaten balgam çıkartma ve öksürük oluyor. Bronşiyektezi hastalarında temelde yatan diğer sebepler başka sebeplerle oluşabilen akciğer enfeksiyonları. Bunlar viral enfeksiyonlar da olabilir, bakteriyel enfeksiyonlar da olabilir. Bronşiyekteziyi temel olarak ikiye ayırıyoruz. Bir, kistik fibroz dediğimiz özel bir genetik hastalık var. Onun zemininde oluşan bronşiyektezi. Bu grup oldukça az ve bugünkü videonun konusu değil. Diğeri de kistik fibrozis dışı olan hastalıklar. Burada birçok etken var bahsettiğim gibi. Sigara içmek. Sigara içmese bile önceden geçirilmiş bir takım enfeksiyonlar sonucu hava yolu duvarlarında oluşan zararlanmalar ve buna bağlı yapısal değişiklikler bir kısır döngü oluşturuyor. Sonuç her zaman bakteriyel enfeksiyon olsa da, mukus dediğimiz salgının artması da olsa sonuç şuna varıyor: akciğerler duvarlarında enflamasyon. Peki bronşiyektezi hastalarında meydana gelen şikayetler neler? Bu hastalarda solunum şikayetleri oluyor tabii ki. Yani bir nefes darlığı benzeri şeyler. Özellikle alevlenme dönemlerinde çok balgam çıkartma, bazen kanlı balgam çıkartma. Bunlar aklımıza bronşiyekteziyi getiriyor. Bu gibi şikayetlerimiz olduğunda ne yapacağız? Tabii ki bir göğüs hastalıkları uzmanına gideceğiz. Aslında akciğerlerle ilgili bir öksürük olduğunda göğüs hastalıkları uzmanına, doktora başvurmak lazım. Özellikle öksürük kesici ilaçları kullanmak son derece yanlış. Bunu burada belirtmek istiyorum. Her zaman söylüyoruz, reçetesiz ilaç asla kullanmayınız diye. Mutlaka önce muayene olup ondan sonra gerekli ilaçların uzman tarafı yazılması talep etmek gerekiyor. Şimdi bronşiyektezi tedavisinde birçok süreç var. Bir kısır döngüden bahsetmiştim. Bir, mukus dediğimiz salgının artması. Bu da tıkanıklığa sebep oluyor. İkincisi hava yolunda yapısal değişiklikler, darlıklar meydana gelmesi ve bakteri kolonizasyonu, bakteri çoğalması. Hepsinin sonucunda da akciğerlerde enflamasyon meydana gelmesi. Bu tüm 4 basamağa yönelik farklı tedavi yöntemleri var. Her birine etki eden yöntemler var. Yani bir alevlenme söz konusu, yani bir bronşiyektezi zemininde bir enfeksiyondan bahsediyorsak mutlaka uygun antibiyoterapi yöntemlerle antibiyotik tedavisi yapılması lazım. Bir diğer yöntem mukus üretimini azaltmaya yönelik ilaçlar. Mukusun sıvı içeriğini arttırmaya yönelik ilaçlar verilebilir. Bronkodilatatörler adını verdiğimiz hava yollarını genişletici ilaçlar verilebilir. Tüm bunların hepsi buradaki hava drenajını, hava gidiş gelişini rahatlatmaya amacına yönelik, akciğerlerin temizlenmesini arttırmaya yönelik yöntemlerdir. Bronşiyektezi
kronik bir hastalıktır. Bir kere bronşiektazi tanısı aldıktan sonra herhangi bir ilaçla bronşiektazinin iyileşmesi diye bir şey söz konusu değil. Ancak alınacak önlemlerle, tedavi destekleriyle bronşiektazinin ilerlemesi engellenebilir ve üzerine bakteriyel enfeksiyonların binmesine karşı koruyucu önlemler alınabilir. Tabii ki en önemli şey nedir? Sigara. Sigara içmemek gerekiyor. Sigara bronşiektazinin en temel sebeplerinden bir tanesidir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.